Hepinize merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ultimate Alien serisinde gördüğümüz Ultimatrix mi daha güçlü, yoksa 2016 yılında çıkmış Ben 10 serisi olan Ben 10 Reboot'taki Omnitrix'in gelişmiş hali olan Omnikix mi daha güçlü, ona bir cevap bulacağız. Bu tür videoları çekmek benim için yorucu bir araştırma ve bayağı bir emek gerektiriyor. Verdiğim bu emeklerin karşılığı olarak alttaki baş parmağı yukarıya doğru olan butona ufak bir dokunuş yapabilirsiniz. Ayrıca bunca zaman geçmesine rağmen kanala abone olmadıysanız o butona da küçük bir dokunuş yapabilirsiniz. Merak etmeyin, yavaşça dokunursanız elinizi acıtmaz. O zaman vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Bu 2 saati belli özelliklerine göre değerlendirip hangisinin daha iyi olduğuna karar vereceğiz. O zaman karşılaştırmamızın ilk özelliğiyle başlayalım. Hangi saatte daha fazla uzaylı DNA'sı bulunur? Reboot serisindeki Omnitrix olan Omnikix'teki uzaylılar, Ben 10 Klasik serisinde gözüken uzaylıların bir kısmı ve Alien Force serisindeki birkaç uzaylıyı içerir. Ayrıca birkaç tane de seriye özel uzaylı bulundurur. Yani tüm bunları göz önünde bulundurursak Omnikix'te gördüğümüz toplamda 19 uzaylı var. Ultimate Alien'da ise Klasik ve Alien Force serilerinde gözüken uzaylıları bulundurduğunu ve yeni taranan bazı uzaylıları da içerdiğini düşünürsek toplamda gözükmüş olan 46 tane uzaylı var. Geri beslemeyi saymadım çünkü o Ultimatrix'te bulunmuyordu. Ve tabii ki bunlar görünen uzaylı sayısı. Omnikix'in içinde ekran karşısında kullanılmamış birçok uzaylı daha olduğuna eminim. Ancak Ultimatrix'te de ekran karşısında kullanılmamış birçok uzaylı var. Ve Alien Force serisinde kalibre edilmiş Omnitrix'te bile 1.903 genetik örnek bulunduğunu görmüştük. Ben Ultimate Alien serisinde Ultimatrix ile yeni uzaylı taramalar da yaptı. Yani Ultimatrix'teki uzaylı sayısını siz düşünün. Her iki şekilde de Ultimatrix'te Omnikix'ten daha fazla uzaylı var. Ve puanı bu kısımda Ultimatrix alıyor. Hangi saatin uzaylıları geliştirmesi daha iyidir? Ultimatrix uzaylıların yaklaşık 1 milyon yıl kadar uzun bir süre boyunca evrimleşmiş hale gelmeleri için en kötü durum senaryosu olarak adlandırılan bir durum altında hayatta kalmalarını sağlayarak uzaylının sahip olduğu yetenekleri oldukça yüksek miktarda geliştirir. Uzaylılara böylesine bir olayın uygulanması sonucu savaş yetenekleri maksimum değerlere ulaşmıştır. Omnikix'te ise uzaylılara sadece çeşitli özelliklerine göre bir zırh eklenir. Bu açıdan bakacak olursak uzaylıların kendine ait özelliklerini daha iyi kullanabilmeleri tabii ki o uzaylıların verimini önemli ölçüde arttıracaktır ve bu uzaylıya sadece birkaç özelliğe sahip bir zırh ile geliştirmekten çok daha iyidir. Bu nedenle bu kısmın kazananı açık ara farkla Ultimatrix oluyor. Hangi saatin daha kullanışlı özellikleri vardır? Bildiğiniz üzere Omnitrix ve Ultimatrix gibi cihazların sadece uzaylıya dönüşmek dışında birkaç farklı ek özellikleri de var. Ultimatrix'in özelliklerine şöyle bir göz gezdirelim. Ultimatrix insan uzaylı melezlerini tarayabilir ve onlardan saf uzaylı DNA'sı çıkarabilir. Kullanıcı büyük ölçüde bir hasar alırsa veya bayılırsa kullanıcıyı normal formuna döndürebilir. Ayrıca Ultimatrix'te yerleşik bir evrensel tercüman bulunur ve diğer dünya dillerini kullanıcının anlayabileceği dillere çevirebilir. Omnikix'te ise böyle özellikleri pek göremedik. Bu yüzden bu kısım için kazanan yine Ultimatrix oluyor. Hangi saat daha güvenlidir? Ultimatrix sık sık arıza çıkarmasını ve zaten henüz tamamlanmadan kullanılmaya başlanmış bir cihaz olduğunu ve Müfettiş 13 bölümünde eklenmiş olduğunu göz önünde bulundurursak Ultimatrix'in o kadar da güvenli bir cihaz olmadığını anlıyoruz. Zaten Azimuth'a göre Ultimatrix'i kullanmak bela için yalvarmaktır. Omnikix'i incelediğimizde ise böyle durumların yaşanmadığını, hiç dert etmeden rahatlıkla kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle güvenlik konusunda puanı Omnikix alıyor. Hangi saatin kullanım süresi daha uzundur? Öncelikle uzaylıları geliştirmeden veya evrimleştirmeden baktığımızda Ultimatrix'in normal forma geri dönmeden Omnikix'ten çok daha uzun süre uzaylı formunda kalabildiği inkar edilemez bir gerçek. Geliştirilmiş uzaylı durumları için bakacak olursak Omnikix'te uzaylıları geliştirip zırhla kaplamanın bataryayı daha hızlı tükettiğini biliyoruz. Aynı şekilde Ultimate Alien'da Ben'in dediğine göre Ultimate formda olmak bataryayı normale göre daha hızlı tüketiyor. Ancak yine de bu kıyaslamada Ultimatrix'in daha uzun süre kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden bu turdan puan alan yine Ultimatrix oluyor. Ve böylece sonuçta kazanan Ultimatrix oldu. Şimdi kısaca bir de özellikler yerine genel bir güç karşılaştırması yapalım. En güçlü formlar olarak düşünürsek Omnikix'teki en güçlü uzaylı Weibig'tir. Bu yüzden adil bir kıyaslama olması için Ultimate Alien Ben'in de Weibig'e dönüştüğünü varsayalım. Reboot serisinde Omnikix'in Weibig'i bize zırhlı bir şekilde gösterdiğini hiç görmedik ama olduğunu varsayalım. Ultimate Alien serisinde Ben ise Ultimate Weibig'e dönüşsün. Ultimate Alien Weibig normal Weibig'e göre kat ve kat daha büyüktür ve aynı zamanda kat ve kat daha güçlüdür. Yani Weibig'in zırh giyiyor olması Omnikix takan Reboot Ben'imizi kurtarmayacaktır. Ultimate Alien serisindeki Ultimatrix takan Ben onu kolaylıkla yenecektir.
Evet, bu karşılaştırma videomuz Ultimatrix'in kazanmasıyla sonuçlandı. İstediğiniz farklı karşılaştırma videoları da olursa yorumlara yazın. Farklı bir videoda tekrardan görüşmek üzere.